Merhaba, ben Kübra Demiralay. Bu videomda sizlere güllerin genel bakımından bahsetmek istiyorum. Videoma başlamadan önce dilerseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Eğer bu video sizin için yararlı olursa bu videoyu beğenerek de bana destek olmaya devam edebilirsiniz. Dileyenler Kübra Demiralay 7 Instagram hesabından da benimle iletişime geçebilirler. Ben daha önce güllerin ayrıntılı bakımıyla ilgili bir video hazırlamıştım sizlere. Onun da linkini sağ üst köşeye bırakacağım. Dileyenler oradan ayrıntılı bakımına ulaşabilirler. Ben bu videoda güllerin genel bakımından bahsetmek istiyorum. Şimdi güllerin bahçenin farklı noktalarında oldukları için bunların videolarını ayrı ayrı çekip daha sonra birleştirerek size aktaracağım. İlk olarak turuncu gülümle başlamak istiyorum. Bu şekilde. Şimdi budamasıyla devam etmek istiyorum. Ben güllerin budamasını Şubat ayının başında yapıyorum. Mesela buradan kesiyorum. Şubat ayının başları geldiğinde. Ya da daha aşağıdan da kesebilirsiniz. Mesela buradan da kesebilirsiniz. Diğer yerden de göstereyim. Buradan da kesebilirsiniz. Ya da buradan kesebilirsiniz. Ben açıkçası budamasını yaparken belirli bir kurala bağlı kalmıyorum. İstediğim noktalardan keserek budamasını gerçekleştirebiliyorum. Size Şubat ayının başları geldiğinde istediğiniz noktalardan keserek budamasını gerçekleştirebilir. Herhangi bir kurala bağlı kalmanıza gerek yok. Güneş ihtiyacıyla devam etmek istiyorum. Güller güneşi çok fazla seven çiçeklerden birisidir. Çok fazla güneşe ihtiyaç duyuyorlar. Benim buradaki güllerim bol ışık, bol güneş alıyor zaten. Siz yarı gölge ve gölge ortamlarda bakarsanız eğer bu şekilde güzel bir gelişim göstermeyebilirler. Mesela yaprak dökülmesi gerçekleşebilir. Boyuna doğru bir uzama gerçekleşebilir. Hiç çiçek açmayabilir. Çok cılız bir gelişim gösterebilir. Bu yüzden bol ışıklı, bol aydınlık ortamlarda bakmanızı tavsiye ediyorum. Daha güzel bir çiçeklenmenin olması için. Burada benim pembe gülüm var. Bu diğerinden daha farklı bir türde. Bu şekilde böyle katlı katlı çiçek açıyor. Bu da çok hoş bir tür. Şimdi ben toprak ihtiyacıyla devam etmek istiyorum. Güller herhangi bir toprak ayırt etmiyorlar. Her türlü toprakta rahatça gelişim gösterebiliyorlar. Bu yüzden bahçenizde ekecekseniz herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Dediğim gibi her türlü toprakta kolayca bir gelişim gösterebiliyorlar. O yüzden rahatlıkla istediğiniz bölgeye ekimini yapabilirsiniz. Ben sulamasını şu şekilde yapıyorum. Kış aylarında benim çiçeklerim bahçede olduğu için sulama yapmıyorum. Çünkü kışın yağmur suyuyla ihtiyacını karşılayabiliyor. Bir de hava çok fazla sıcak olmadığı için çok fazla da suya ihtiyaç duymuyor. Bu yağmur suları ona yeterli oluyor. Ben o yüzden kışın herhangi bir sulama yapmıyorum. Yalnız yaz ayı geldiğinde sulamasını gerçekleştiriyorum. Burada da kırmızı gülüm var. Bu da farklı bir tür. Dediğim gibi yaz ayı geldiğinde sulamasını gerçekleştiriyorum. Toprak kuruduktan sonra sulamasını yapıyorum. Toprak kurumadan yine herhangi bir sulama yapmıyorum. Zaten susuzluğa da dayanıklı bitkiler. Yani su vermeyi unuttuğunuzda hemen böyle solup gidecek türde çiçekler değildir güller. Güller son derece dayanıklıdır. Soğuğa da dayanıklı bitkilerdir. Mesela ben Akdeniz bölgesinde yaşadığım için herhangi bir soğuktan korumasını yapmıyorum. Siz de yapmayabilirsiniz. Lakin şöyle bir hassas noktadan bahsetmek istiyorum. Ayrıntıdan bahsetmek istiyorum daha doğrusu. Eğer yaşadığınız bölgede aşırı bir soğuk varsa, aşırı bir don varsa bu çiçeğinize zarar verebilir, güle zarar verebilir. Bu yüzden soğuktan korumanız gerekebilir. Bunu bilhassa belirtmek istiyorum. Ama normal bir soğukta, normal bir ikliminiz varsa herhangi bir şekilde soğuktan korumasını yapmanıza gerek yok. Şimdi gübre ihtiyacıyla devam etmek istiyorum. Ben güllerimde gübre kullanıyorum. Şu şekilde mesela şeker gübresi ve üre gübresi olarak da iki şekilde de adı geçiyor bunun. Şubat ve Mart gibi güllere gübre veriyorum ben. Ya dediğim gibi şeker gübresi ya da üre gübresi olarak iki farklı isimde biliniyor. Bu gübreden yarım yemek kaşığı veriyorum. Bunu toprağın böyle yüzeyine atıyorum yarım yemek kaşığı. Daha sonra bunu suluyorum. Bunu yağmurlu havalarda verirseniz daha iyi olur. Çünkü yağmurlu havalarda devamlı yağmur yağıyor ya. Bu toprağa daha iyi işlemesini sağlıyor. Suni gübre diyoruz ona. O eriyerek toprağa daha iyi karışıyor. Bu şekilde gübre daha iyi çiçeğinize işliyor. Bu şekilde söyleyebilirim. Aynı zamanda yanmış hayvan gübresi de kullanabilirsiniz. Yani illaki onu kullanmanıza gerek yok. Yanmış hayvan gübresi de kullanabilirsiniz. Onu da çok fazla seviyorlar. Şimdi burada beyaz gülümü de göstereyim size. Şimdi bir de güllerinizin mesela kuruyan dallara çiçekleri oluyor. Mesela bunun gibi. Kurumuş mesela bu diyelim. Ben bunu kopartıp atıyorum. Bunu kopartıp atmamın sebebi
gülün enerjisini boş yere kuruyan dala ya da kuruyan çiçeklere vermesini istememem. Çünkü bunlara devamlı enerji verdiği için yeni gelecek olan tomurcuklara enerji vermiyor. Bu yüzden bunları kopartıp atarsanız arkasından tomurcuklar, çiçekler daha çabuk açar. Siz de bu şekilde bunları kopartıp atabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Güllerde en önemli konulardan birisi de hastalık meselesi. Güllere çok fazla hastalık düşebiliyor. Bir de çok kolay bir şekilde hastalık düşebiliyor. Bunlardan bazıları kara leke, külleme, pas, mantar hastalıkları özellikle çok fazla görülebiliyor. Ben bunlar için mantar ilacı kullanıyorum. Mesela yapraklar çıkmaya başladığında, böyle yeni yapraklar çıkmaya başladığında ben mantar ilacı veriyorum güllerime. Nedeni ise hastalık düşmesini engellemek için. Yani yapraklar çıkmaya başladığında gübre ilacını erkenden veriyorum. Bu şekilde hastalık oluşmasını engellemek istiyorum. Çünkü hastalık oluştuktan sonra mücadele etmek gerçekten çok zor oluyor. Bir de sonbahardan kışa girerken soğuklardan ve hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlasın diye ben zeytin bahçemde kullandığım böyle bordo bulamacı diye bir ilaç var. Bunları güllerime de uyguluyorum. Siz de dilerseniz uygulayabilirsiniz bu şekilde. Daha çok çiçek açmasını sağlıyor önümüzdeki ilerleyen zamanlarda. Bir de tomurcuklanma başladığında böyle yeşil böcekler oluşabiliyor. İlla ki yeşil renkte olmasına gerek yok bunların. Böyle soluk sarı, yeşil, siyah renklerde de olabiliyor. Ben bunlar için de püseron ilacı kullanıyorum. Zaten bu püseron da yaprak biti demek. İlacın adı da püseron ilacı, yani yaprak biti ilacı. Dediğim gibi bunu ziraatçınıza danışarak kullanabilirsiniz. Ama bu tomurcuklarda herhangi böyle bir bitlenme, böceklenme yoksa bunu kullanmanız şart değil. Yani bu düştükten sonra mesela tomurcuklarda böcekler, bitler görürseniz eğer bunu gidip ziraatçınızdan isteyerek uygulayabilirsiniz. Ama görmezseniz herhangi bir sıkıntı yok. Uygulamanıza gerek yok. Çoğaltılmasını buradan bahsetmek istemiyorum. Çünkü bir önceki videomda çoğaltılmadan ayrıntılı bir şekilde bahsetmiştim. Dediğim gibi onun da linkini sağ üst köşeye bıraktım. Çoğaltılmasını oradan ayrıntılı olarak bakabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda eğer imkanım olursa çoğaltılmasını ayrıntılı bir şekilde, yani size uygulamalı bir şekilde de göstermek istiyorum. Umarım bunun için de bir video hazırlamaya çalışacağım. Elimden geldiğince bunun için uğraşacağım. Güller hakkında aklınıza takılan sorular varsa ya da benim anlatmayı unuttuğum konular varsa bunları yorum kısmında dile getirebilirsiniz. Ben elimden geldiğince bunlara hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Kubra Demiralay 7 Instagram hesabından da benimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.